Kızılcık Şerbeti seküler muhafazakar ayrımını işlerken neden bir tarafı kadınlar hamamı gibi diğer tarafı güçlü erkeklerle çizdi? Bu bir fetih mi, istila mı? Muhafazakar erkeklerin seküler kadın düşkünlüğü ve Kızılcık Şerbeti'nin muhafazakar erkeğe iade-i itibarı. Dizinin adı neden Kızılcık Şerbeti ve senaristlerin elinden bir isim önerisi? Bütüncül bakmak için dizinin aşama aşama reytinglere göre nasıl yol aldığı ve 2 sezon boyunca hangi tercihlerin neden yapıldığı. Başlıyoruz. Welcome to Skotopia. Önce 2 sezona da işleyen hikaye yapısına değinelim. Kızılcık Şerbeti 2 farklı aileyi konu alırken daha en başından seküler tarafı hikayenin dişi ucu, muhafazakar tarafı ise eril ucu olarak sundu. Seküler taraf Sönmez Hanım, 2 kızı, kızlarından Kıvılcım'ın da 2 kızı ile kadınlar hamamı gibi dururken bu taraftaki erkekler Kayhan ve Umut maddi güçten ve iktidardan yoksun gösterildi. Umut'un hikayesi özellikle yürek burkan türdendi. Karakter artık Nursema'dan ve diziden ayrılırken klasik fallik obje örneği bir silah alarak ve barda denk geldiği bir kadınla birlikte olarak hala erkekliğini onarma arzusundaydı. Yine diziye sonradan katılan Rüzgar'ın tüplerini bağlatmış olması ve bunun birkaç yerde birden vurgulanması ilginçti. Anaerkil seküler tarafın aksine Ünal ailesinde Abdullah Bey tüm ağırlığıyla aileyi yönetirken kendisi, kardeşi Ömer ve oğlu Fatih hikayenin güç sahibi erkek karakterleri olarak öne çıktılar. Devir Ünalların devri ve bunun sorunlu ama yaygın cinsiyet rolleriyle sembolize edilmesi kayda değer. Bir de seküler ve muhafazakarı kadın ve erkek gibi farklı ama birbirine ihtiyaç duyan 2 yarım gibi anlatma isteği var belli ki. Gerçek bir hikayeyi yansıtma iddiasındaki dizi için bu 2 uçluluk radikal bir tercih gibi görülebilir ama bir ilk olmadığı kesin. Konak Yalı dizilerinin şahı Aşk-ı Memnu'yu hatırlayın. Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon finali Aşk-ı Memnu finaline benzetilmişti ama benzeşen sadece final değil. Aşk-ı Memnu'da da Melih Bey takımı olarak anılan Firdevs Hanım ve kızları hikayenin dişi ucunu, Adnan Bey'i, Behlül'ü, hadi Habeşli Beşir'i de sayalım, Yalı'da eril ucunu oluşturuyordu. Aptal. Kızılcık Şerbeti'nde seküler ve muhafazakar kanadın kadın ve erkekle temsili aslında köklü bir gelenekten beslenir. Senaristler bu imgeleri ne kadar bilinçli takip ettiler bilmiyoruz ama onların da beslendiği, yazılalı bir asrı geçse de Aşk-ı Memnu gibi bir şekilde belleğimizde yer etmiş eserler, Doğu-Batı, Alaturka-Alafranga çatışmasını kadın ve erkek üzerinden hep anlata geldiler. Haliyle bu kültür havuzundan beslenince içerdiği temsil kalıpları ve çağrışımlar da peşi sıra sökün ediyor. Burada ilk Tanzimat yazarlarının Asya'yı erkek, Avrupa'yı kadın olarak kişileştirdikleri evlilik metaforuna kadar gidilebilir. Asya'nın yaşlı, olgun aklıyla Avrupa'nın yeni, bakir fikirlerinin izdivacına. Nurdan Gürbilek'ten devam edelim. Gerçekten de Avrupa ile karşılaşmanın getirdiği bütün yeniklik duygusuna, Tanzimat romanında kendini hissettiren bütün yetimlik duygusuna rağmen kısılmamış bir eril ses vardır burada. Bir tür bozgunda fetih rüyası. Aynı yüzyılda birçok Avrupalı yazar Doğu'yu kadın olarak temsil ederken mazisiyle mağrur Osmanlı yazarı da Avrupa'yı fatihini bekleyen kadın olarak temsil etmekte tereddüt etmez. 100-150 yıl sonra bu dil hala o kadar tazedir ki her anlamda fatihini bekleyen kadın imgesi seküler muhafazakar denkleminde ve değişen siyasi koşullarda daha bir yerine oturmaktadır. Doğu-Batı ilişkisinin olgun erkek, genç kadın olarak tasviri daha sonra da devam eder. Abdullah Bey İran edebiyatı kadar Cemil Meriç de okuduysa aynada mutlaka kendini görmüştür. Meriç için Doğu, genç metresi karşısında zaafa düşmüş bir ihtiyar aşıktan farksızdır. Meriç'e göre bu fetih hülyası cenk meydanlarında değil yatak odalarında sonuçlanmış, Doğu ile Batı'yı birleştirelim, Fatih olalım derken Doğu'nun kendi fetholunmuş, elinde zevk düşkünlüğünden başka bir şey kalmamıştır. Asya'nın aklı piranesiyle Avrupa'nın bikri fikrini evlendirmek. Bu cihangirane ihtiras yerini rezil bir zevkperestliğe bıraktı. Genç Batı'nın her nazına, her cilvesine katlanan ihtiyar birer aşık olduk. Cemil Meriç'e göre bu bir fetih olmalıydı, istilaya uğradık. Pembe Hanım'ın doğayı dönüştürmeye, bebekle birlikte kendi safına katmaya çalışırken kocası da dahil elindekilerden olması gibi. Nereden geldiniz de girdiniz hayatımıza?
asla izin vermem. Fetih arzusu ve istila aslında aynı yerden beslenir. İlk incelemede değindiğim Fatih Harbiye'yi hatırlayın. Berna Moran ve Nurdan Gürbilek'e göre Peyami Safa romanında doğunun değerlerini temsil eden erkek, batılılaşmış kadının takdirini elde ederek saygınlığını yeniden kazanır. Batıya karşı eziklik hisseden doğu erkeği, onu başta çağdaşlıktan uzak, sakil, köylü gören batılılaşmış kadın tarafından tercih edilerek öz değerini hisseder. Fatih Harbiye'de modern yaşamı arzulayan Neriman'ın alafranga Macit yerine sonunda kendi mahallesinden Şinasi'yi tercih etmesi gibi. Kızılcık Şerbeti'nde bir ayağının Almanya'da olduğu baştan beri vurgulanan Alev'in Abdullah'ta babalık, koruyuculuk gibi bazı değerleri bulması, Rüzgar dururken Abdullah'ı tercih etmesi de muhafazakar erkeğe öyle bir iade-i itibardır. Yine Ömer'in Leman tarafından istenmesi onun için bir şey ifade etmezken Kıvılcım tarafından tercih edilmesi önemlidir. Muhafazakar erkek seküler kadının ilgisiyle itibarını bulur, güçlü hisseder. Neredeyse 100 yıl önce yazılmış bir romanın bu kadar güncel konularda söyleyeceği olmasını zencilik ve beyazlaşmak üzerinden bir fanon okumasıyla taçlandırmak vardı ama onu başka bir bahara bırakalım. Dizinin yeniden ürettiği bu doğu batı kadın erkek temsili dayandığı köklerle düşünülmüşün de ötesinde çağrışımlara açık. Kızılcık Şerbeti bu anlamda hikayeyi çok bereketli bir alana kurdu. Tabii bu anlattıklarım ilk sezon için daha anlamlı çünkü ikinci sezonda alt metin olmadığı gibi neredeyse bir metin de yok. Peki madem neden buradan başladım? Bu geleneksel köklü temsilin nasıl cılkının çıkarıldığını göstermek için. Dizi seküler ve muhafazakar dünyaları kadın ve erkek olarak kodlayınca bu iki tarafı hunharca eşleştirmeye başladı. Hatta ilk incelemede Sönmez Hanım'a bir hacı amca lazım demiştim ama aslında Sönmez Hanım da yine kendi gibi tensel çağrışımdan uzak Mustafa ile ticari ortaklık ve manevi annelik üzerinden eşleştirilmişti. Bu eşleşmeler yazılırken dizi bir denge gözetti. Doğa Fatih ile evlenip Ünalların evine gelin gelir ve sonra ayrılırken paralelinde Nursema da Umut'la evlenir, Arslanların apartmanına taşınır ve sonunda yine Doğa gibi annesinin yanına döner. Çimen kendinden epey büyük biriyle birlikte olurken Metehan gönlünü yine olgun bir kadına kaptırır. Ömer ve Metehan içkiye başlarken Çimen kapanır. Fatih ve Doğa ayrılık sonrası ikisi de kendi mahallelerinden kafaca epey örtüşen insanlara yönelirler. Bir denge gözetmek adına hikaye iki paralel evren gibi ilerler. Ancak bu dengede oklar zaman içinde dallanıp budaklanmaya başladı. Kıvılcım için iki muhafazakar erkek Ertuğrul ve Ömer'in aşka düşmesine karşılık, Nursema için iki seküler erkeğin Umut ve Rüzgar'ın birbirine düşmesine tanıklık ettik. Sonra oklar daha da birbirine girdi. Dizi toplumsal barışa hizmet edebilir derken bu kadar toplumsal kaynaşmayı kimse öngöremedi. Dizide evlilik ilişkisi düzenli giden sadece Leman ve az hasarla Mustafa'nınki kaldı. Yani evlilik akıldan noksanlıkla kaim. Onun dışındakilerde kimin eli kimin cebinde belli değil. Hayır yanarım o kadar kombinasyon gördük, bir tane iç ısıtan güzel bir çift olmaz mı? Tabii her şey 3 aile arasında. Evlerden Irak Çakırgöz Gökhan kuşkusuz en doğru teşhisi koydu. Resmen kendi içlerinde büyüyorlar. İstanbul 7 tepe 3 aile, Kızılcık Şerbeti kimin eli kimin cebinde. Adamın babası karısının teyzesiyle. Senin baban Cemre'nin dedesi. Cemre'ye kardeş geliyor desene. Cemre'ye hem kardeş hem hala belki dayı. Kardeşin damadının kardeşini doğuracak abi. Gündüz kuşağı gibi. Dizinin artık eşiği kalmadı. Şaşıracak yerlerimiz uyuştu. Şimdi mesela Pembe Abdullah'ı boşayıp şirketin yarısını alsa, Vamp bir iş kadını olarak sahalara geri dönse, büyüklerine sevgisiyle bildiğimiz Metehan kendisine yürüse şaşırır mıyız? Olur mu? Olur. Gerekçe de hazır. Her gün Müge Anlı'nın programında neler görüyoruz? Ya bizle ilgili bir dizi yapsalar diyorum. Müthiş bir hikaye yok mu bizim ailede? Harika bir dizi olurdu bence. O kadar saçma sapan şeyler yaşıyoruz ki millet izlerken yok canım o kadar da değildir der yani. Asla abartı demezlerdi. Çünkü gündüz kuşağındaki gerçek hikayeleri insanlar izledi, alıştı. Hiçbir şey abartı gelmez.
Dizide ilişki kombinasyonları bu kadar çeşitlenince izleyeni izlemeyeni iş yavaştan Sex and the City'ye mi kayıyor homurdanmalarına girdi. Gerçi izleyenler bilir, o dizinin sembolü Carrie Bradshaw ve arkadaşların favori içkisi Manhattan hayatıyla özdeşleşen kozmopolitan olmuştu. Peki kozmopolitan ne? Aslında bu bir kızılcık kokteyli. Kızılcık kokteyli olmuş kızılcık şerbeti. Tabii kızılcık şerbetinin feminist ikonu olmuş bir diziyle alakası yok. Senaristlerden Zeynep Gür, muhafazakarlığı çağrıştırsın diye dizinin adını ilk Akide Şekeri diye düşündüklerini ama hikayenin dram yönü ağır basınca kızılcık şerbeti koyduklarını söyledi. Kesinlikle daha iyi bir tercih ama kızılcık şerbeti esas olarak kan kussa da yaşanan acı ve zorlukları gizlemek, ifşa etmemek demek. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre çok eziyet çektiği halde durumunu iyi göstermek demek. Dizinin ne konusu bu ne de böyle bir karakter var. Ha olmasın da o ayrı. Aslında ikinci sezon için en güzel adı senaristler önceki dizileri Yasak Elma'da sunmuşlardı. Haram Ayva. Dizinin kendi içinde kendiyle dalga geçtiği iki paralel dizisinden birinin adıydı Haram Ayva. Evet, Haram Ayva. Haram Ayva mı? Ya o benim en sevdiğim iş. En popüler dizi o. Haram'la o istedikleri muhafazakarlık göndermesini yapan, yenilen ayvalarla da ilişki ağlarını bu kadar anlatan başka bir isim olamazdı. Haram Ayva. Dışarıdan gördüm yeşil türbe. İçine girdim estağfurullah tövbe. Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'nin meşhur ettiği bu söz aslında senaristlerin önceki dizisi Yasak Elma'nın daha ilk bölümünde geçiyor. Sonra annemin lafı gibi olmasın. Dışarıdan gördüm yeşil türbe, içeri girdim estağfurullah tövbe. Yasak Elma'dan alınan tek şey bu değil elbette. Kızılcık Şerbeti ilk sezonuyla ciddi analizlere konu olmuş, akademisyeni sanatçısı dizinin evreninden Türkiye'nin gerçekliklerine köprüler kurmuştu. İkinci sezonda ise haftalık kaos ve entrika ihtiyacımızı karşılayan bir diziye dönüştü. Ha dizi bu aşk üçgenleri dörtgenleri arasında çok yalpalarsa Kıvılcım Uğur Dündar gibi devreye girer, mesaj mı istiyorsunuz buyurun deyip bodoslama bir kamu spotuyla endam eder. Her durumda Yasak Elma konseptini seküler muhafazakar sosuna bandırıp 2 katı reyting elde etmek kesinlikle ticari bir başarı. Dizi hangi yollardan geçti beraber bir hatırlayalım. Kızılcık Şerbeti etrafında yürütülen büyük tartışmalar ola geldi ama dizide hangi tercihlerin neden yapıldığı konusunda reytingler bize yol gösterecek. Total Kırmızı, AB Mavi renkte, görüleceği üzere Kızılcık Şerbeti Total Seyirci dizisinden ziyade bir AB dizisi oldu. Yani eğitim ve gelir seviyesi görece yüksek kesimlerce ilgi gördü. Kızılcık Şerbeti pek de parlak bir giriş yapmadı. İlk bölüme konulan Kıvılcım'ın bunlarda her yerde sahnesi gibi sansasyonel çıkışlara rağmen reyting uzunca bir süre 3-4 civarında gezdi. İlk kayda değer tepe nokta 7. bölümdedir. Abdullah Bey'in Alev'in ofisine elinde çiçekle geldiği ve ofise önden gelen Pembe Hanım'a yakalandığı 6. bölüm finalinden sonradır. Bu önemli çünkü hikayenin aslında ana merak unsurunun o bu değil Abdullah Alev ikilisi olduğunu yine göreceğiz. Buradaki hareketleniş ise 12. bölüm sonunda çocuk odasındaki domuzcuklu duvar kağıdının Pembe'nin hışmına uğraması ve Fatih'in sahip çıkmaması sonrası Doğan'ın anne evine geri dönmesiyle yaşanır. İktidar projesi deyip diziye tepkiyle yaklaşan muhalif kesimler diziye ilgi göstermeye başlar. Sonrasındaki istikrarlı yükselişin nedeni ve diziyi ayağa kaldıran Umut Nursema ilişkisi olur. Özellikle 16. bölümde Nursema'nın İbrahim'le sözlendirilmesi ve sonrasındaki özgürleşme hikayesi. 18. bölüm finalinde Nursema pencereden atılmıştı. Sonrasındaki 19. bölümde dizi ilk defa 10 reytingi aşar. AB kategorisinde 10 reyting sadece Kızılcık Şerbeti için değil bu dönem tüm diziler için çok yüksek bir oran.
Dizi belli bir dil yakalar ama burada iyice yükselen reytingler Rütük cezası sonrası gösterilen ilgi ve kenetlenmeyi de yansıtır. 18. bölümden birkaç gün sonra Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin dizi hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu. 22 Mart'ta ise Rütük üyesi Ali Taşçı diziye kadına şiddetten ceza verildiğini sosyal medyada paylaştı. Rütük bereketiyle geldi. Bu süreçte Kızılcık Şerbeti yenilmez denilen rakibi Yalı Çapkını'na da çalım attı. ABD gününün birincisi oldu. Totalde ise 2. sıraya yükseldi. Dizi Nursema rüzgarını devam ettirir ve uzunca bir süre aşamayacağı reyting zirvesine 21. bölümde ulaşır. Neyden sonra 20. bölümün sonunda dizinin en unutulmaz sahnelerinden birinde Nursema'nın "yiyin birbirinizi" deyip eşarbını savurarak evi terk etmesinden sonra. 22. bölüm zamanında yayınlanır ama Kızılcık Şerbeti'nin yayını Rütük cezası nedeniyle 14 ve 21 Nisan'da durdurulur. Sonrasında Rütük rüzgarının sönümlenmesiyle dizi 10 reyting altında seyreder. Tabii bu dönem ülkenin gündemi 2023 seçimleri ve dizi siyasetin epey merkezindedir. CHP genel olarak da toplumsal muhalefet Nursema'yı savunur, ülkenin kaderini Nursemaların değiştireceğini söyler. Başkanlık seçimlerinin 1 Haziran'da yapılan ikinci turuna Nursemaların etkisi pek olmaz ama 9 Haziran'daki sezon finalinde 29. bölümde Doğa hamileyken Nursema'nın benzeri bir sahneyle evi terk eder. İkinci sezona başlarken ülkedeki ortam Mayıs öncesinden farklıdır. Muhalefette yenilginin getirdiği bir bezginlik ve yılgınlık. Dolayısıyla Kızılcık Şerbeti seçim sonrası Türkiye'nin gerçeklerini gözeterek iki dünya arasındaki çatışma vitesini düşürür. Toplumsal mesajlar ara ara Kıvılcım'ın yürüttüğü operasyonlara indirgenir. Onun yerine aşk, entrika ve intikam öne çıkar. Kaldı ki yapım şirketi Kızıl Goncalar diye laik dindar eksenli başka bir dizi başlatacaktır. Benzer çatışmayı iki dizide birden yürütmek, kendini tekrar etmek ve riski ikileştirmek istemez. İkinci sezonun ilk tepe noktası 35. bölümde. Bu biraz ilk sezondan ödünç alınmış bir zirve çünkü Nursema'yı pencereden atan kötü karakterimiz İbrahim'in yeniden sahneye çıkarılmasıyla olur. İbrahim bu sefer Ertuğrul'un kızı Mihri'ye taliptir ve Nursema'nın kurtuluş hikayesinin bir küçük ölçeğini Mihri'de yaşarız. Reyting nereden geliyorsa oradan şaşmamak lazım ki dizinin bu hamlesi işe yarar. Esas zirve ilk iki sezonun en yüksek reytingi 43. bölümdedir. Apo'nun aleve yekten açıldığı 42. bölüm finalinden sonradır. Artık bu bölümde Abdullah tüm aileye açılır. Kimse yakıştıramamıştı ama en çok Alev ve Abdullah'ı merak etmiş, onları izlemişiz. Olumsuz tepkilere rağmen dizinin bu reyting kaynağını bırakmamasına şaşırmamak gerek. Beklenmedik aşk ilanına ilgiyle izleyicinin uçuk sürprizlere açık olduğunu gören senaristler bu damarı daha sık kullanacaklardır. Dizinin Yasak Elma gibi absürt komediye evrilmesi bundan sonra gerçekleşiyor. Bu dönem Kızıl Goncalara esaslı bir Rütük cezası göstere göstere gelir. Kızıl Goncalar çatışma dilini düşürür ama hikayesini törpüleyip anlatmaya devam eder. Cezalar sanki esas Kızılcık Şerbeti'ni vurur ya da senaristler için hikayeyi daha bildikleri bir yerden yürütme şansı doğar. Doğa 45. bölümde Yıldız Yılmaz Argun Kuyucu Yıldırım gibi endam eder. Yasak Elma'daki entrikalar gibi pembe Alevi oyunla hapse düşürür. Görkem 46. bölümde amcayla halvete girer, 52'de yeğenle nişanlanır ve tüm bunlara eşlik eden Caner'le Emir gibi Zülker ve Nilay'ın eşsiz maceraları. Settar Tanrıören'in 50. bölümde diziden ayrılmasıyla doğan boşluk, 52. bölümde ve sonraki birkaç bölümde Feyza'nın kuzusuyla doldurulur. Onca hızlı değişimin altını doldurmak varken resmen kuzu oynatırlar. Dizinin dramatik çatısı, karakter gelişimleri hak getire, kuzu koysam izlersiniz dediler, kuzu koydular, kuzu kuzu izledik. Bu dönem dizi kısmen kan kaybeder ama yükselen tepkilere ve artık Şerbo izlemiyoruz kampanyalarına karşın reytinglerin gösterdiği seyircinin dizideki tür değişikliğini cezalandırmadığı yönünde. Umut ve Nursema ile ayağa kalkan dizi 59. bölümde yine onların ayrılmasıyla silkelenir. Umut'un Nursema'yı aldattığı bölümle. 60. bölümde Çimen'in Gökhan'ı terk etmesi pek bir etki uyandırmaz ama 61. bölümde Giray ve Doğan'ın öpüşmesini gören Fatih'in mor suratı dizi fanlarının 2 kilo birden vermesine neden olur ki bu durum reytinglere de yansır.
İstanbul Yeditepe. Üç aile, bilmem kimileri kimin cebinde.